Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlere bu yeleğin anlatımını yapacağım. Hem kız hem erkek bebekler için uygun bir model. Tek parça olarak örüldü. Ön parçadan başlayıp arkadan devam ederek bitirdim. Haroşa, çiftli lastik ve buradaki modeli uygulayarak ördüm. Bu model çok kolay ve çok keyifli bir model. Yeni başlayan arkadaşlar da hiç zorlanmadan örebilecekler bu modeli. Haroşaları ben nasıl örüyorsam o şekilde anlattım. Çünkü haroşa dediğimde yeni başlayan arkadaşlar düzleri ve tersleri karıştırabiliyorlar. Bununla ilgili bana çok yorum geliyor. O nedenle ben nasıl örüyorsam o şekilde anlattım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Takıldığınız bir kısım olduğunda da yorumlardan sorarsanız cevap veriyorum. Ölçüsüne de bir bakalım. Beden genişliği 22 santim. Boyu 22 santim. Tam yeni doğan ölçüsünde oldu. 0-3 ay. Bir yumak ve 6 tane düğmeye ihtiyacımız olacak. İp ve şiş bilgilerini de birazdan vereceğim zaten. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Lamia Baby Boom ile öreceğim. Anti peeling özelliği olan bir ip. Tüylenme yapmıyor. 100 gram 250 metre uzunluğunda. Renk numarası da aynı renk örmek isterseniz 1493. Üzerinde tavsiye edilen şiş numarası 4-5 numara diyor. Ama ben 3,5 öreceğim çünkü ipin yapısı 3,5 numaraya uygun bir ip. Siz de elinizin sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 3,5 numara misinalı şiş ile öreceğim. Hem alışık olduğum için hem de masada daha rahat olduğu için ben misinalı şiş tercih ediyorum. Siz de hangi şişe alışkınsanız onu örebilirsiniz. Küçük bir parça olduğu için 2 şişte de çok rahat örebilirsiniz. Klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. Üç buçuk numaralı şişime 52 ilmek attım. Başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Şimdi ilk sıradan örmeye başlıyorum. 7 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim. İlk ilmeğimi de ördüm. İlk sıra olduğu için. Evet. 2, 4, 6, 7 ilmek. Haroşa. Ben ön yüzde de arka yüzde de düz örüyorum haroşayı. O nedenle size de ördüğüm gibi anlatıyorum. 7 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. Ön bedenden başladım. 2 ilmek düz. Çiftli lastik örüyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Evet, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, ilk sırayı örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ve 7 ilmek düz. Ön yüze geçtim. Önce kenar ilmeğimi örüyorum. 7 ilmek düz. Sonra ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz var. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters.
Evet, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. 2 ilmek ters, düz ve kenar ilmeklerim. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğim. Başta ve sonda 7'şer tane ilmek, ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Aradaki ilmekler de 2 düz 2 ters çiftli lastik olarak ön yüzde bir diş haroşa oluştu. Toplam 6 diş haroşa olacak. Evet, lastik kısmını tamamladım. 2, 4, 6 sıra haroşa ördüm. Şimdi modelin ilk sırasını öreceğim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmekleri hariç model ilmeklerinin 8'in katları artı 5 ilmek olması gerekiyor. Benim bir ilmek fazlalığım var. O nedenle şimdi burada ilk sırayı örerken 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltiyorum. Bir ilmek eksilttim. Ve bütün ilmeklerimi birinci sırada düz örüyorum. Evet, arka yüzdeyim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Modelin ikinci sırasında da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonunda da yine 7 tane kenar ilmeğim var. Evet, ön yüzdeyim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve modeli örmeye başlıyorum. Modelin de şu anda 3. sırasındayım. 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir tane doluyorum şişime. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Şimdi 2 ilmeği birlikte sola doğru öreceğim. İlmeğin yönünü değiştirdim ve sola doğru ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Arada 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane doluyorum. 2, bir ilmek düz ördüm. 3, bir tane doladım. 4, ilmeğin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte sola doğru ördüm ve 5. 3 ilmek düz. Evet, şimdi yavaş yavaş yapıyorum. Evet, 8 ilmek. Tekrar 5 ilmek. 3 ilmek ördüm. 8. Modele 8'in katları demiştim. Artı 5 demiştim. Şimdi o artı 5'i örüyorum. Ve kenar ilmeklerim. Burayı yanlış örmüşüm. Evet, kenar ilmeklerim. Modelin son sırasında 4. sırada başta ve sonda yine kenar ilmeklerimi örüyorum.
Aradaki ilmeklerim ters. Evet, model 4 sıradan oluşuyor. İlk 4 sırayı tamamladım. Şimdi model tekrar başlayacak. Modelin ilk sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde ikinci sırasında başta ve sonda kenar ilmeklerimi örüyorum ve ortadaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Şimdi ben o 2 sırayı tamamlayacağım. 3. sırayı tekrar göstereceğim. Evet, modelin ilk 2 sırasını ördüm. Şimdi 3. sıradayım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şimdi model burada da görünüyor zaten. Önce 2 ilmeği sağa doğru, ikisini birlikte örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz. 1 doluyorum. Ve ilmeğin yönünü değiştirerek ikisini birlikte sola doğru örüyorum. 5. 3 ilmek de düz örüyorum. 8 ilmek. 1 2 3. 2 ilmek birlikte sağa doğru örüyorum. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım. İlmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve sola doğru ikisini birlikte ördüm. Şimdi burada bir sonrakinde göstereyim. 3 ilmek düz örüyorum arada. Eğer ipinizin yönü benimki gibi ise böyle direkt sola doğru sağa doğru ikisini birlikte örersiniz. Ama ilmeğinizin yönü şu şekilde ise o zaman ilmeklerin yönünü değiştirmeniz gerekecek burada. Düzgün durması için sağa doğru ikisini birlikte böyle örüyoruz. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. Eğer buradaki ilmeğinizin yönü bu şekilde ise çevirmenize gerek yok. Benimki böyle olmadığı için çeviriyorum. Zaten ilmeğinizin yönü böyleyse buradakini çevirmeniz gerekecek. Eğer benimki gibi ise de buradakini çevirmeniz gerekecek. 5 ve 3 ilmek düz. Evet. Model 4 sıradan oluşuyor. Şimdi ben 5. sırayı örüyorum. Arka yüzde 6. sırada model ilmeklerini ters öreceğim ve 4 sıra tamamlanmış olacak ve tekrar 1. sıradan başlayacağım. Her 4 sırada bir model kendini tekrarlayacak. Şimdi ön yüzde buradaki haroşaları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 sıra haroşa ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Artık bundan sonra ön yüzde de arka yüzde de bütün ilmeklerimi düz örerek devam edeceğim. İlmeklerimi düz ördüğümde burada ön yüzde bir sıra haroşa oluştu. Ön yüzde de arka yüzde de düz örerek 5 sıra haroşa öreceğim. Evet, 1 2 3 4 5 sıra haroşa ördüm. Hatta burada şöyle tam görünsün. Yakadan etek ucuna kadar 18 santim oldu. Burayı da 16, 19, 16 olarak ayırdım. Şimdi ilk 16 ilmeğimi düz örüyorum. Artık hep düz örüyorum zaten ön yüzde de arka yüzde de.
Evet, 16 ilmeği ördüm. Şimdi bu aradaki 19 ilmeği örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. 1 2 ilmek ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, işarete kadar kestim. Bir ilmeğim daha var. Onu da kesiyorum. Bu omuzda 16 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ve düz örerek devam ediyorum yine. Arka yüze geçtim. Evet, şimdi artık sadece bu 16 ilmeğimi ön yüzde de arka yüzde de düz örerek devam ediyorum. 2, 4, 5 sıradan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra daha ördüm. Ve bu taraf tamamlandı. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi artık bu omuzu öreceğim. Buraya kadar örerek gelmiştim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Burada ipimi alıyorum ve düz örerek devam ediyorum. 12 sırada bu taraftaki ilmeklerimi öreceğim. 16 ilmeğim var şimdi. Bu 16 ilmeğimi ön yüzde de arka yüzde de düz örerek bu tarafı da tamamlayacağım. Şimdi burada bir sıra ördüm arka yüzde. Buradan ip takmıştım. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu yakadaki 2 ilmek var. Evet. 2 ilmeğin içinden ipimi içeri alıyorum. Burada ipimi sabitliyorum. Ve haroşa dişlerin içinden geçirerek burada ipimi yürüteceğim. Buradaki ipimi de şöyle şişteyken yapalım. Yine içeri alıyorum. Ve buradaki ilmeğin içine girerek evet, buraya sabitliyorum ipimi. Ve yine haroşa dişlerin içinden biraz yürütüp keseceğim. Bu
Bu tarafı da bu şekilde yaptım. Şimdi bu omuzu bitirmiştik. Sırada bu omuz var. Bu omuzu da, daha doğrusu omuza kadar bu kısmı da 12 sıra örmüştüm. Yine 12 sıra haroşa örüp geliyorum. Evet, iki tarafı da omuza kadar ördüm. Şimdi önce şişimdeki 16 ilmeği örüyorum. Evet. Şimdi burada yakada 19 ilmek kesmiştik. Yine 19 ilmek artış yapacağım ense için. Onu da tığ ile yapacağım. Şöyle çeviriyorum. Evet, ilk ilmeği tığıma alıyorum. Şimdi şişin kalın tarafına getiriyorum ilmeklerimi. Ve şişin etrafında şöyle görün diye çeviriyorum. Tığımla bir tane örüyorum. Bir tane doladım. 2 doladım. 3. Buradaki tığınızı da kalın tutun ki burası çok sıkı olmasın. Ben 3 milim tığ ile örüyorum. 3 ilmek artırdım. 4 5 19 ilmek ve bu da şişimden çıkardığım ilmeğim. Tekrar şişime takıyorum. Evet, karıştım. Şöyle düzeltiyorum. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi burada örerek devam edeceğim ve buraya geldiğimde burası ön bedende düğmelerimiz olacak. Arka bedenden gelen parçada da artış yapacağız. Bu tarafa dönecek ve burada iliklerimiz olacak. Oraya gelinceye kadar ben öreceğim ve bu kısmı ve arkadaki kaç sıra ördüğümü nasıl hesapladığımı da orada anlatacağım. Şimdi ön yüzde de arka yüzde de düz örerek buraya kadar örüp geliyorum. Evet, ensedeki ilmekleri artırdıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra haroşa ördüm. Şu şekilde nasıl ayarladığımı göstereceğim demiştim. Şimdi burada düğme dikeceğiz ve 1, 2, 3 sıra sonra bir düğmemiz olacak. Yani bir ilik açacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra sonra ikinci ilik. 2, 4, 6, 8, 9 sıra sonra da üçüncü iliği açacağım. Üçüncü ilikten sonra da yine 1, 2, 3 sıra haroşa olacak. Şimdi buradan şu ense yani omuz ilmekleri bitip enseye başlamıştım. Omuz ilikleri bitinceye kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra haroşa ördük.
Ama şimdi arkada şu ense kısmı daha rahat olsun diye bir sıra eksik, yani 18 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra. Şimdi artık buradaki ilk bantlarını yerleştireceğiz. Pardon. Onu da yine artışlarım olacak ve tığ ile yapacağım. Ensedeki ilmekleri yaptığım gibi. Burada artışlarım olacak. Şimdi ilk ilmeği yine tığıma alıyorum. Şurada ekranı birazcık büyüteyim. Şöyle şişimin etrafında ipimi döndürüyorum. 1 döndürdüm. 2 döndürdüm. 3 10 ilmek artırdım ve tığımdaki ilmeği de şişimden çıkardığım ilmeği tekrar şişime takıyorum. Şişimde 51 ilmek vardı. Şimdi burada 10 ilmek artış yaptım ve şişimde 61 ilmek var. Şimdi bu 61 ilmeği düz örerek devam ediyorum. İpimin arası açıldı. İlk sıra tabi biraz zor oluyor. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, 61 ilmeğimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi burada da yine aynı şekilde artış yapacağım. İlk ilmeğimi sıralıyorum. Ve 1 2 3 10 ve tığımdaki ilmeği de şişime taktım ve şişimde 71 ilmek oldu. Şimdi bu 71 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, ön yüzde burada bir sıra haroşa oldu. Şimdi 2 sıra daha öreceğim. Toplam 3 sıra olunca ilk açacağım. Evet, 1 2 3 sıra haroşa ördüm. Şimdi artık ilk iliği açacağım. 1
2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir tane şişime ipimi doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve ilk ilmeğimi açtım. Şimdi sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 2, 4, 6 ilmek kaldı. Şimdi 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şişime bir tane doluyorum ve 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ve ilk ilmeğimi 3 sıra sonra, 3 sıra haroşa sonra açmış oldum. 9 sıra haroşa ördükten sonra ikinci ilmeğimi açacağım. 9 sıra daha örüp üçüncü ilmeğimi açacağım. Toplam 3 tane ilik olacak. 3 ilikten sonra da yine 3 sıra haroşa öreceğim. Evet, yeleğimizi artık bitiriyoruz. Burada artış yaptıktan sonra 1, 2, 3 sıra haroşa ördüm ve ilk iliği açmıştım. 3, 6, 9 sıra ördüm. İkinci iliği açtım. 3, 6, 9 sıra ördüm. Üçüncü iliği açtım. Ve 3 sıra haroşa ördüm. Son ilikten sonra. Şimdi artık örerek kesme tekniğiyle keserek bitiriyorum. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kapatıyorum. Evet, yeleğimiz bitti. Çok tatlı oldu. Arkası da bu şekilde. Tamamen haroşa. Yeni doğan ölçüsünde 0-3 ay bebekler için ördüm bu modeli. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.